Bugün bu videoda Neler göreceksiniz? Gelin bakalım. Biz müsaaden olursa bir set daha kuralım diyoruz değil mi beyler? ben bu konuşmaları bir yerden hatırlıyorum. O sehpa oraya koyulacak. Sehpayı ben bir koyayım, gerisi gelecek. Atakan Pet Shop'a yeni sponsorlukları için. Bu hobiyle ilgilenen herkes bu kadar çok mu değişiklik yapıyor? Yo, herkes değil ama biz de herkes değiliz sonuçta. Ben üçlü seti sattım ya abi. Onun parasını yedik ya. Yedik. Sen gittin memlekette kendin yedin. Üçlü set gitti, geldi. Benim elime ne üçü bir yerde, ne beşi bir yerde, ne bir ajda bilezik, hiçbir şey gelmedi. Tamam, şöyle yapalım. Seti kuralım. Şöyle yapalım, seti kurmayalım. Niye pigme koridorlas mesela? Pigme koridor. Peki niye çok küçük aldın? Şimdi zıplayan balık alıyorsun. Niye pigme alıyorsun? Ben göremeyeceğim şey akvaryumda ne yapayım? Susarsan söyleyeceğim. Bana bunlarla gel. Olur. Adama böyle video çektirirler işte. Yeni bir vize videosuna daha hoş geldiniz diyelim mi? Aslında 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel bir şey yapalım diyorduk. Sen bana akvaryum seti hediye Hayır, edecektin tam ama tersine hiç onunla kısmet ilgili olmadı. senden bir şey gelmedi. Bekledim. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde dedim ki karıcığım seninle bir yengen vizesi videosu çekelim mi der misin? Ama demedim. diyemedim. Diyemedin. Bazen söylenmiyor. Aslında bu videonun konusu şöyle açıldı, ben söyleyeyim. Bildiğiniz üzere bizim üçlü sete vereli bayağı oldu. Yeni bir set kurma planım vardı, bahsetmiştim. Ben bu seti bir türlü kuramıyorum. Kurmak için de bugün bir yol yapmayı Kuramıyor. düşünüyorum. Siz de belki yorumlarda destek olursunuz da yani yengenizi O ikna yüzden ederiz. biz şimdi video çekiyoruz. Ben de tam tersine evde çok artık akvaryum oldu. Bir düzene girsek mi? Çok sayılmaz yani, 5 tane şu an. Sayı düştü ama hacim büyüdü. Yani hacim de büyümedi aslında. Geçtiğimiz bir haftadan beri seti kursam mı diye kendime içimde bir enerji var. Fakat ekonomik olarak kendimi de çok kasmayayım istiyorum. Çünkü setin parasını yedi. Onu biliyorlar zaten. Onlara bilmediği şeyleri söyle. Oo yandık o zaman çok eğlenceli çamaşırlar olacak. dökülüyor. Setin kirli çamaşırları dökeceğiz. Bir haftadan beri üçlü seti kursam mı kurmasam mı diye açıkçası gerçekten böyle bir düşünmüyor değilim. Bayağıdır böyle içimde bir istek yoktu. Ben de seviniyordum. Şimdi sizinle öğreniyorum. Üçlü seti kurmak istiyormuş. Evet, üçlü seti kurmak istiyorum. Bu yüzden bu videoyu da yengenizi dahil ederek belki onu ikna ederim gibi bir şey. Gibi ucundan yani, bir tık. 2 tık. Üçlü set gidince bir rahatlama oldu. Güzel geldi yani. Kim rahatladı? Ben rahatladım. Sen niye rahatladın ki? İşte salon değişiklikler falan. Hoşuma gitti yani. Aşkım yani gitti de orası bomboş duruyor orası. Olsun güzel. Ferah yani. Temiz. Evet sen başla. Mesela fikirlerimde neler değişti? Tamam, ben anlatayım, sen sonra fikrini söylersin zaten. Yok Ben- başlayalım. Hemen böyle üçlü Hayır, set diye öyle videoya üçlü bak set şimdi diye bir anlatayım. girdik. Olmadı yani. Bak şimdi ben üçlü seti sattım ya abi. Onun parasını yedik ya. Yedik. Sen gittin memlekette kendin yedin. Gümeli videoları bilmem neler gitti. Gümeli de o memlekette yedi. Ben yoktum orada. Karlı bir Gümeli gününden hepinize selamlar. Uzun zamandan beri böyle bir keyif yapmamıştım. Ya dışındasın mükemmelin. Şimdi ben yeni bir set kurmak istiyordum. Seti de satalı 2-3 ay oldu değil mi? Oldu. 3 ay falan oldu. Bu süreçte ben gerçekten hani aramadım yani. Yeni bir set kurayım, içimden gelmiyordu. Zaten bahsetmiştim hani kış süreci, tatiller vesaire. Bir haftadan beri düşünüyorum ulan hani artık yerim kalmadı, canlılar gelecek. Şimdi yeni bir tasarım sürecine gireceğim. Balıklar sığmıyor. Beta üretim serisine başlayayım diyorum. Başlayamıyorum. Yani yer olması lazım. Çünkü atıyorum şimdi beta üretmeye çalışsan, ki sen bilmiyorsun da yani birkaç akvaryum gerekecek. Küçüklü, büyüklü, yavrulu, yavrusuz falan filan. Yetmiyor şu anki akvaryumlar. Mevcut olanları da bozamıyorum. Bozmak da istemiyorum. Gerçekten çok emek harcadım. Çok da para harcadım. Bu akvaryum biraz çorba akvaryum gibi duruyor ama bahsetmiştim yani. Burada gerçekten şu an 50 çeşit falan bitki ve mos var toplasan. Bu akvaryumu o yüzden bozamıyorum. Diğerine de böyle çok güzel emek harcadım. Bak halı gibi parvula yaptık oraya. Diğerine de black water kurduk. Oturtamadık, bir şeyler oldu falan filan. Betalarımız geldi. Son bir haftadan beri düşünüyorum. Ölçü alıp profil kestirmeye başlasam mı diye. Tabii bunu da ben henüz eşimle konuşmadım hani kursak mı diye. Bu videoda onu konuşacağız. Tamam o zaman bu video çok kısa zamanda yayına girecek gözüküyor. Çünkü neden? Neden? Konuştuk ve bitti. Ne zaman konuştuk ya? Şimdi üçlü seti kuramıyorsun. Konuşmadık ki aşkım daha. Düşündük, söyledik. Ben de cevap veriyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşçakalın. Bitti. Video bitti. Aquamentus legacy will never fall. Bu ara vizelerde sıkıntı var biliyorsun. Almanya'dan 2 aydan beri vize Evet alamıyoruz. vize bekliyoruz. 3 ay oldu. Amerika vizeyi verdi 10 yıl. Almanya Evet, vermiyor. Bak, böyle Schengen bir saçma vizelerini bir şey. alamıyoruz. Yengen vizeleri ondan da sıkıntılı vizeler olduğundan kaynaklı ben de eli yükseltiyorum ve üçlü sete hayır.
O zaman videoyu kapatalım karıcığım. Kapatalım. Oldu, o zaman görüşürüz. O zaman şöyle diyelim. Evdeki akvaryum sayısı fazlayken sana ne zararı ya da faydası, yararı vardı? Gittiğinden beri ne faydasını ya da zararını gördün? Ya da seti büyütsek ya da oraya yeni bir set kursak ne gibi artıları, eksileri olur? Hem sosyal medya tarafını hem hobi tarafını düşünerek bir artı eksi şey Yo, yapabiliriz. ben her zaman söylediğim gibi ben sadece şu anda kendi tarafımı düşüneceğim yani. Bana ne hobiniz? Tamam, kendi tarafını. Beni hobiniz ilgilendirmiyor. Kendi tarafından bakıyorum. Üçlü set gitti, geldi. Benim elime ne üçü bir yerde, ne beşi bir yerde, ne bir ajda bilezik, hiçbir şey gelmedi. Ben şimdi tekrar niye üçlü sete izin vereyim? Değil mi? Bütün hanımlar yorumlara. Bütün beyler videoyu beğenmeyin. Ne diyeyim şimdi, ben kaldım böyle, bir şey diyemedim yani. Rüşvet mi istiyorsun sonuç olarak? Rüşvet. Bu video çok kanlı olacak. İlk sette rüşvet istemedin yani. Evet, işte ilk sette rüşvet istemedim. Tam geldi gitti. Gelmesi gerekiyordu geldi, gitmesi gerekiyordu gitti. Şu anda var ya, sadece hanımlar değil, bütün beyler de Taner. Sıvadın mı? Feci durumda. Sıvıyorum değil mi şu an? Aynen, kapat. Eski setin sana ne faydasına ya da ne zararı vardı? Üçlü setin bana bir faydası yoktu. Bana setlerin hiçbir faydası yok. Zararı var mı? Yani zararı, alan, yer, her zaman konuştuğumuz şeyler. Orası boş zaten yani. Orada set olsun ya da olmasın, o orası duruyor yani. Bir şey değişmeyecek. Bir alan kaybımız ya da kazancımız olmayacak Tamam, orada. şu anda maliyet anlamında yani şu anda bize verilebilecek bir durumda değil bence. Evet. Üçlü seti tekrar kuracağımızı bilmiyordum. Ben de bilmiyordum aşkım. Düşünüyorum dedim sadece. Yarın kuracağım demedim zaten. Yine aynı düzende mi düşünüyorsun? Normalde 2 katlı bir set olacak. Alt katı 3 akvaryum, üstünde 2 akvaryum. Onun üstünde de river ya da shallow tank dediğimiz nehir tank olacak. Yani akvaryumun dışarısında da doğal materyaller, tasarımlar olacağı için hem evde de bir dekor, ambiyans ortamı yaratacak diye düşünüyorum. İçindeki peki canlıları nasıl bir şeyler düşünüyorsun? İçindeki canlıları da şu an karar vermedim ama geçici olarak belki kendi balıklarımı koyarım. Ya daha güzel sürü balıkları. Hatta şöyle yapalım. Nehir tankını senle birlikte tasarımını yapalım, kurulumunu. Sonra gidelim, balıkları da sen seç. Neden? Sen de hani etkileşime gir akvaryumda diye diyorum. Sen seç. Beğendiğin balıklar olsun mesela. Sen de izle, sen de bak. Balıkları sen ekle. İstemez misin? Yani çok böyle şu anda mesela bana evet böyle çok heveslendim. Ay evet, gideyim balık seçeyim falan. Tamam, kuralım. Akvaryum boş kalsın. Sen Videoda heveslenince. şeyler oluyor ya, böyle bazı tipler böyle çok gıcık hani. Ne istemiyorum. Tamam, şöyle yapalım. Seti kuralım. Şöyle yapalım, seti kurmayalım. Seti kurmayalım mesela, o sete vereceğimiz parayla benim istediğim bir şey yapalım. Mesela. Bildin mi? Tamam, sen bilene kadar bilinen bir şey yapalım o zaman. Düelloya başladık yani. Zaten şöyle, seti kuralımdan kastım şu: ben buraya boşaltayım, hemen ertesi gün sehpasını, akvaryumlarını koyalım, filtrelerini alalım diye bir şey yok. Yani zaten bir anda onları alıp kurmak da bir maliyet ve işçilik ki kuramazsın, çok zaman alır. Parça parça atıyorum, mesela profilden sehpa yaptıracağız. Ben ahşap düşünmüyorum bu arada, yer dar olduğu için mümkün olduğunca ince materyallerden daha dayanıklı bir şey olması gerekiyor. Elimizdeki akvaryumları, mesela oradaki clear akvaryumları ilk başta yerleştireceğim. Daha sonra bu akvaryumu satıp yeni bir akvaryum alıp oraya doğru geçirebiliriz. Mesela ben bu akvaryumu satmak istemiyorum. Tamam, kalsın o zaman. Ya satmak zorunda değil, fikir üretiyorum şu an. Yani birden doldurmayacağız orayı, onu demek istiyorum. Parça parça. Mesela bana göre çok şey oluyor böyle. Benim naçizane düşüncem, böyle çok hızlı değişimler oluyor. Yani o akvaryumu bir şey yapıyoruz, Aşkım, onu hızlı değişim değiştiriyoruz, dediğin bu onu... 6 aydır duruyor burada zaten. Hiçbir değişiklik yok. Tamam, Bir ya sene da olacak ne bileyim neredeyse. işte bunun içindekiler değişti, bunun içindeki... Ha mesela bu ne diyorsun buna? yapılır. Dark Blackwater. Blackwater akvaryum mesela. Bu şu çok hoşuma gitti. Tamam, sevindim. Yaptığım günden beri duruyor. Bir şey yapmadık ki. Hayır, İçindeki yani canlılar bir değişti. İlk başladığın günden itibaren böyle çok fazla böyle bir değişiklik, sirkülasyon oldu gibi. Canlılar bir ara girip çıktı. Farklı balıklar geldi gitti. Akvaryumlar yoktu bile, nasıl olmadı? Hayır, onu demiyorum ya. Bu akvaryumları kurduğum günden beri diyorum. Tamam işte, ben de diyorum ki yani yerle ilgili, şeyle ilgili çok fazla böyle bir sirkülasyon oluyor. Sürekli böyle bir değişiklik. Hobinin kendisi değişiklik gerektiriyor zaten. Sürekli Japon balığı besleyeceksen. Tam ne bileyim yani, bu hobiyle ilgilenen herkes bu kadar çok mu değişiklik yapıyor? Yo, herkes değil ama biz de herkes değiliz sonuçta. Takipçilerimizin beklentileri var. Tabii canım, görüyorum yorumlarda zaten. Çok şükür. Gerçekten teşekkür ederim. Videoların altında var ya, böyle bir tane bile negatif, olumsuz bir geri bildirim almadım. Ama 10.000 takipçi şeyine ulaşamadım. Evet.
Öyle bir hedefimiz vardı. Sağlık olsun. Olmasın, olsun. Abuk sabuk videolara etkileşim vereceğine insanlar. Evet, kutsal metilen maviciler var. Onlar bizden çok izleniyor. Transgenetik vs metilen mavisi. O ne ya? Metilen mavisi diye bir kimyasal var. Onu böyle akvaryumun suyu renk alsın diye atanlar var falan böyle saçma saçma. Şiddet içerikli. Şiddet değil de aşırı bilinçsiz videolar çok izleniyor. Reels ya da Shorts videolar. Klasik. Sen burada açık balıklara otopsi yapıyorum diye video çeksen 600 bin tane takipçi de gelir, 1 milyon izlenme de alırsın. O yüzden biz işimizi doğru yapalım, hobimizi doğru icra edelim, doğru deneyimler kazanalım diye çabalıyoruz. Doğru insanlarla yola devam. Kaliteli takipçilerle diyoruz. Abuk sabuk insanlar gelecek. Bazen bana yorumlarda kral yazanlar oluyor. Onlara birazcık bakıyorum. Bana kral mıral yazmayın. Ben çok rahatsız oluyorum bu laftan da. Şu kral şeyini çok sevmiyorum. Ben 91'liyim bu arada. Bizim lise döneminde hacı vardı. Aynen. Herkesin yaptın böyle hacı? belli dönemlerde bir şey oluyor ya. Sakarya'da hafızlar diyarı hafız. Sakarya'ya selamlar. Hafızlar diyarı. Yani ne bileyim doğru değil ya. Ben geçmişe dönüp baktığımda hacı demek. Hayır işte herkeste bir ağız alışkanlığı oluyor mesela. Bu her ilde bile farklı farklı. Hayır, yöresel deyimler başkadır. Ne güzel konuyu dağıttım değil mi üçlü setten? Videoya başladığımızdan beri 5. kez videoyu kapatıyoruz. Şöyle, tamam konumuza geri dönelim. Eğer seti kurmaya karar verirsek bizim en düşük bütçemize alacak şey sehpa. O zaman sehpayı alalım. Ben de diyorum ki en azından ölçüleri alıp kestirip biçtirelim, boyatalım neyse. Sehpamızı koyalım. O ahşap MDF zaten Benim birazcık... bir gözüm alışsın. O arkandaki sehpa birazcık bombe yaptı. Ben onun içine direkt attım bu arada. Dikkat ettiyseniz kapılar birazcık hem sağlıklı değil hem de yani daha şık durur. O zaman alalım. Benim Alalım gözüm değil. alışsın. Ona göre okey dersek şu videoda ben onun ölçülerini kafamda iyice zaten bir ara kroki çizmiştim. Tam net ölçüsünü çıkartıp Oho. tasarımını yaptırıp Krokiler çizilmiş, düşünceler yapılmış. yapay zeka bir tane resim göğsü koydurdum ya. 2 katlı sehpanın projesini hazırlayıp kestirip yaptıralım buraya koyalım. İlk aşama olarak. Tamam. Sadece sehpa için tamam dedim ben. Sehpa işin %80'i bence. Sehpayı aldık yaptırdık diye koyduk yerine. İlk kurduğum gün ne kadar heyecanlıydım hatırlıyorsun değil mi? Ne uğraştık. Vallahi ne diyeceğimi bilmiyorum. Sonunda harbiden oldu. Erkeklerin bu şeylerine bayılıyorum mesela işte bir matkap seti alınıyor falan. Hemen böyle çocuk gibi. Allah'ım matkap setim oldu ama onun şeyi bitmiyor. Alıyorsunuz mesela matkap seti ama onun şeyi bitmiyor. Ondan sonra onun bilmem ne uçları, setleri yani böyle Lego gibi. Ucu olmadan matkabı ne yapacağım? Şarjlı matkap bir erkeğin namusu gibidir ya. Oyuncağıdır yani. Tamam anladım da alıyorsun uç sonra başka bir şey. Onun Legosu, onun bir Lego gibi böyle sürekli ekleniyor. IKEA mobilyası gibi. Uç seti aldım duruyor başka bir şey almadım. Geçen gittiğimizde tekrar işte yok alyan O takımı. alyans lokma takımıydı. Tamam işte bitmiyor. Aynı hobide de öyle. Bunu alayım bu seti değiştireyim. Onu alayım bunu değiştireyim. Hayır bak bu hobiyle o alakasız bir şey şimdi. Bu hobi o Bence kadar... çok alakası var. Yok ya ne alakası var? Bunun ucu çok açık şimdi. Binlerce canlı var. Farklı stiller var. Tuzlu suyu var, tatlı suyu var. Boku var, püsürü var. Yani çeşit o kadar çok ki. Bir şeyin tadını alıyorsun, öğreniyorsun ya da kendini geliştiriyorsun. Sıkılıyorsun bir süre sonra. Sıkılma değil bu bak. Yanlış anlıyorsunuz. Eğer siz de böyle anlıyorsanız hanımlar öyle değil işte. Biz bu hobiden sıkıldığımız için değil bu. Daha farklı şeyler de tanıyalım, öğrenelim diye. Ekleme yapalım diyorsun. Bu kendimizi geliştirmek adına. Ben bu arada gerçekten içerik üretmiyor da olsam ki birçok arkadaşımız yani sonuçta herkes YouTuber değil içerik üretmiyor. Sıkılırsa komple değiştiriyor ama akvaryum sayısı artınca genelde hani öğrenmek için, keyif aldığı için. Benim de bir sürü bilmediğim canlı var. Bazı arkadaşlar diyor abi büyük balık bak daha büyük akvaryumlar olsun ama ev ortamında çok büyük akvaryum hoş olmuyor bence de. Ama küçük canlılar, farklı canlılar, küçük bir tuzlu su akvaryumu bile olabilir mesela. Farklı deneyim kazanmak için. Bir de ben seviyorum yani benim akvaryumdan da besleyeceğim canlıları benim bir üretim denemesi yapmam gerekiyor. Ben öyle hissediyorum kendimi. Yani üretemeyeceğim canlıyı da almak istemiyorum açıkçası. Mesela Duplicarus senin Johnny'ler vardı ya. Duplicarus'lardan 3 tane yavru büyüttüm 2 senede. Hayvanlar duruyor şimdi yani ilgilenmiyorum ama aldım yani. Ondan hani o deneyimi kazandım. Az çok bilgim var. Nasıl ürüyor, nasıl üremiyor, kolay mı, zor mu, ne istiyor gibi. Eksik olduğum canlıları tamamlayıp bir çeşit yapmak istiyorum. Ama bu da hepsi bir arada olmuyor. Çünkü hepsini bir arada yapınca mutlaka diğerinde aksamalar oluyor. Ya da bozulmalar oluyor. O yüzden hani öğrenip, geliştirip, oturtup yanına eklemem. Onu geliştirip, oturtup eklemem. Hani hepsine birden girmemek. Eğer kafamdaki sistemi kurabilirsek yavaş yavaş da olsa çok dağınık akvaryumlar olmayacak. Daha böyle tasarımı güzel, farklı stillerde. Dağınık akvaryum diyorsun. Bana göre o akvaryumun da şeyi güzel. Yani görseli. Sadece sana göre çok dağınık diyorsun. Çok dağınık. Yani bu akvaryum bir tasarımı, bir perspektifi bir şey olan bir akvaryum değil. Mesela ben budayıp bitkileri sallıyorum, sıkıştırıyorum. Buradaki yosunlar çok büyüdü. Baksana bir karış oldu neredeyse. Ben mesela ne güzel yeşillik oldu moduyla bakıyorum buna. Çünkü
sen yakından gelip incelemiyorsun. İncelesen mesela şeyi anlarsın mesela. Bu akvaryuma baktığım zaman benim orada arkada bir tane çok nadir bir bitki var, tamam mı? Zemin bitkisi gibi bir şey. Mesela ben o bitkiyle zemini kaplamak istiyorum ama akvaryum o kadar çok dolu ki yayılamıyor yani mesela. Ya da her şey ne bileyim karman çorban bir yerde. Mesela akvaryumda şey vardır. Ön plan bitkileri, orta plan bitkileri, arka plan bitkileri. Ufak tefek dekor, kayalara, köklere ve sardığımız moslar var. Ben bunları aslında sonraki projelerde kullanırım diye büyütüyorum. Burada 5-6 çeşit mos var. Bazıları bulması çok zor moslar mesela. Bulmuşken de üretiyorsun. Şimdi hepsini atınca çorba gibi oluyor tabii. Ama eğer hani oraya şey yapabilirsek, mesela senin dediğin gibi işte Blackwater akvaryum hoşuma gitti diyorsun ya. Bir tane Blackwater'ımız var zaten. Şu an tam Blackwater olmadı o. Onu birazcık update etmemiz gerekecek. Hep update. Sürekli bir update. Level up, level up. Zaten sen müdahale etmezsen akvaryum zamanla ya çöküyor ya da bozuluyor yani bir şey. Girişteki akvaryum yapacağız. Girişteki akvaryum yapacağız. Oradan yeni bir sponsorluk aldım. Bir şeyler bekliyorum. Güzel minimal bir tasarım olacak. O güzel olur. Oradaki çok boştu. Zaten Aynen, Snap evin gittikten girişindeki sonra orası çok... Axolotl akvaryumumuz vardı ya arkadaşlar. Ben enderleri geçici olarak oraya aldım. Akvaryumda sadece siliskum var. Bir de şurada fazla çıkan mos vardı. Attım oraya. Hayvanlar da öyle garip garip takılıyor. Tasarım yapacağız ama kullanacağım taşları bulamadım. Öncelikle onu bulmam lazım. Güzel bir tasarım yapacağız. 40 litrelik bir akvaryum. Ama şey diyecektim. Seti kurarsak Blackwater olacak. O arkandaki güncellenecek. Bir tane biyotop akvaryumu düşünüyorum. En üstteki nehir tankını biyotop gibi yapabiliriz. Daha doğal. Peki sor bakalım biyotop akvaryumu ne demek? Sen mesela nasıl bir şey olsun istersin görsel olarak? Ya ben görsel olarak dediğim gibi şu Blackwater çok hoşuma gitti benim. Yani çok ışık vesaire değil de hem böyle biraz daha farklı geldi tabii. Hem de görseli burada bu uğraştın ya Hindistan cevizi kabukları vesaireler böyle biraz daha farklı, suyun rengi olsun, ışık çok olmaması vesaire. Mesela kafamda dediğim o nehir tankı projesinde de böyle loş ışık olacak. Daha doğal, sarartılı ya da karartılı bir su olacak. Doğal kayalar, taşlar, kökler. Arkandaki akvaryumun yatay halini düşün. Bazı bitkiklerde mecburen %100 armatür açmak zorundayım. O Blackwater'da çok sorun değil Bu de. da çok güzel mesela. Bunun da en son görseli acayip güzel ve mesela şuradaki o turuncular şeyler inanılmaz güzel yakından Özellikle baktığın soruyorsunuz zaman. bak bu akvaryumda bu arada şey yok, Bu çok karbondioksit güzel. yok. Karbondioksit olmadan bu halde olması gerçekten ilginç. Çok güzel tuttu. Maşallah diyelim. Şeyler falan harika. Turuncu karidesler harika. Yani renk harmonisi çok güzel. Bunun gibi de atıyorum Brezilyan stili var. Full bitkili dediğimiz yani Dutch stili bir tasarım var. Çok minimal Iwagumi denilen bir tasarım var. Ben çok sevmiyorum ama. Daha biyotop dediğimiz hani gerçekten doğanın Biyotop ne? belli bir bölgeye ait alandaki, dar bir alandaki doğada olan bir sistemi akvaryumuna taşıyorsun. Bursa'dan örnek vereyim. Biz Nilüfer'deyiz. Sallıyorum şu an. Kayapa biyotopu kuruyorsun. Tamamen oradaki doğal O akvaryumda sadece taşıyorsun. Kayapa'daki bitkiler, su değerleri de o suyla aynı olmalı. Balıklar, canlılar, böcekler, karidesler neyse her şey oraya ait olmalı. Bu Kayapa biyotopu oldu. Evet o da ilginç. Böyle hani denenebilir. bitkiler böyle canlı olmuyor tabii. Doğadaki gibi sarı su birazcık posalı pis gibi oluyor. Canlılar da ona göre. Onu beğenmedim mesela. Blackwater da ona benzer biraz daha. Onun biraz daha modernize ettiğimiz hali aslında. Biyotop'ta da yarışmalara katılabiliyoruz. İlerleyen yıllarda var böyle düşüncem bu arada. Bu kadar geliştirdikten sonra yarışmayı da Şöyle 1 metre 50 güzel bir akvaryum çözüp 2 yıl sonra falan olur. Güzel bir tasarım yapıp bir yarışmaya katılırız yani. Birazcık pratik yapmam lazım tabii. Onun için de desteklemelik lazım. Kafamdaki plan bu aşkım yani. Eğer senin için bir sakıncası yoksa sehpayı önden... Geldik videonun esas Ya amacına. en azından şey yaptım. Ölçüsünü alıp kafamda oturayım fiyat alayım. Ben bu konuşmaları bir yerden hatırlıyorum. Eğer yengenizi ikna edebilirsem şu akvaryumun olduğu köşeye 1, 2, 3 katlı şuraya 1.60 boyunda bir üçlü set kurmak istiyorum. Şu an yengen vizesi çıkmadığı için askıda. Bakalım karımı ikna edersem. Bir dejavu olduk sanki. İlk üçlü set öncesinden bir dejavu olduk. İlk başta sıcak bakmıyorum. Üçlü set için dememiştim ben. Bu akvaryum için ben bir anda okey dedim. Üçlü set için başta bir maliyet planı çıkarmıştık uzun uzun. Olur olmaz vesaire. O da öyle dediğin gibi çok zaman aldı. Yani öyle bir anda şey demedik ona da. Bir ay sehpayı beklemiştik. O da ustadan kaynaklıydı. Bunda da öyle. Belki hani ben şimdiye kadar hiçbir firmaya gidip bana sponsor olun demedim bu arada. Ama seti kurarsam birkaç firmaya mail atabilirim. Yani akvaryum ve ekipman dışında çok bir şey birinden talep etmeye gerek yok. Arkadaşlar destekliyor sağ olsun. Sosyal medyada da arkadaşlar var. Bitki göndereyim abi, balık, karides vesaire. Ama benim mesela set kurmaya kalksak bizim en çok maliyetimiz akvaryumlar olur, filtre olur.
armatür olur. Tabii zaten dediğin gibi canlıydı, bitkiydi anladığım kadarıyla hani az çok ben de artık öğrendim. Onlardansa esas bu mekanik aksam daha çok şey Yani tutuyor. ekipman konusunda Ekipman. orada bir sponsorluk yakaladık gibi. Bakalım yakında bir armatür gönderecek inşallah. Eğer anlaşırsak, ben de memnun kalırsam, o da okey derse, diğer yani yeni kurulumlarda o firmanın armatürlerini kullanabiliriz. Ama ben şu anki armatürlerinden çok memnunum tabii. O da büyük bir şans aslında. Atıyorum yazarım bazı firmalara. Eğer desteklemek isterlerse sponsorluk yakalamaya çalışırız. Olmazsa yine ben ustama giderim Bursa'da, akvaryum kestirip yine pet shop fiyatına ya da küçük bir karla bana satar yani. Yani seti kurmamız için bizim sehpayı koyup ölçülerimi netleştirmem lazım. Tabii ona göre akvaryum. Şimdi mesela arkandaki 2 tane akvaryum 45-45 ya. Bunları sağ sol koyup ortasına biraz daha geniş bir akvaryum koyacağım. Bunlarda da şey tabii çok clear Cam akvaryum kalitesi. yani cam şeyi çok güzel. Tabii setteki her şey clear olacak. Artık daha kaliteli olacak. O yüzden bunlar da biraz maliyetli. Bazı akvaryum ölçülerinin standart dışı olması lazım. Seti yine o araya yapacağımız için atıyorum bunu sağa koydum, bunu sola koydum. Ortadaki ölçüye göre bir akvaryum koymam lazım. Ya da en üstteki nehir tankı için ölçü alıp ona göre yaptırmam lazım. Standart bir ölçü olmayacak. Onda belki sponsor bulması zor olabilir ama deneriz. Neden olmasın? Açıkçası son dönem üçlü sete bir daha çok sıcak bakmıyordum. Ben seni burada video çekerken emrivaki yapıyormuş gibi hissetmek istemem yani. Hayır canım emrivaki değil. Ben hani mantık çerçevesinde anlattıkça Bunu söylüyorum olabilir. ama bunu da hemen yapmak zorunda değiliz zaten. Zaten hemen yapamayız yani şu anda. Bilin bakalım ne yok. Herkeste olduğu gibi. Çok zor dönemlerden geçiyoruz. Başka bir video kanalında belki şey yaparsın ama diğer sürüngenlerle de Diğer sürüngenler. arabayla çok uğraştık ya. Ha. Onu aslında diğer kanala paylaşacaktım da geçtiğimiz haftalarda bizim arabaya bir fare girdi arkadaşlar. Başımıza gelenler son dönem. Bizim arabaya bir fare girmiş. Ben ilk başta aslında arabada fare dışkısı vesaire görmüştüm, kemirme izleri de emin olamamıştım. Eşime de söylemiştim böyle böyle bir durum var galiba diye. O da olur mu ya öyle şey falan filan demişti. Oluyormuş. Birkaç gün daha geçti. Arabanın bagajındaki market poşetinde böyle bayağı fare boku gördük ve Sonra bir ben bir panikle küçük çaplı cinnet geçirdim. Bu videodaki bu sakinliğim ondan. bütün her şey attı çünkü. Geçen hafta büyük bir sinir krizleri geçirdikten sonra Arabayı bir oto yıkamaya arkadaşımıza verdik. Arabanın tüm trimleri, koltukları, döşemeleri vesaire söküldü. Farenin kemirdiği yerler, aksamlar, trimler vesaire döşemeler komple yenilendi. Daha sonra ozmoz temizliği yapıldı. Araba sterilize hale getirdi. Pasta polish, PPF kaplama, boku püsürü derken bize 30.000 liraya mal oldu farenin arabaya girmesi. anladınız mı şimdi ben niye üçlü sete şu anda vize veremiyorum? Bitti mi? Bitmedi. Fare girmeden önce de evdeki çamaşır makinemiz bozuldu. Bir 25 de oradan girdi. 16 Şubat'a biz eksi 100.000'le girdik. O yüzden sete acele etmiyorum ama hani atıyorum bir sehpayı yaptırsak. Bu kadar şey oldu değil mi? Hala yalnız arkasına. Bir seti de yaptırsak iyi olacak aslında ya. Hayır giren girdi zaten bu da. Delik zaten bayağı büyüdüğü için. Folloş olduk. He? Metal makine işleriyle uğraştığımız için çevremiz geniş. Bir ustaya yaptırırız, nakliyesini de yaptırırız. Ama alıp koymak lazım tabii. Ondan sonraki süreçte de sponsor kovalarız. Elimizdeki ekipmanları değerlendirip yaparız. Maşallah bayağı da şey var. Dolapları ben topladığım için artık hakimim. Hangi ekipmanlar duruyor. O konuda şikayetçiyim. Övmece, sövmece, gömmece yapıyorsun ya. Bu videoda da Taner'in övülecek yanları. Övülecek tarafları çok sabırlı, çok emek harcıyor ama karşılığını alamadığı zamanlar oluyor. Çok üzülüyor, çok duygusallaşıyor, çok mutsuz oluyor, çok ağlıyor. Yılda bir defa içimi döküyorum yani. 2027'ye girerken bir video daha patlatırız. Ama şöyle bir şey, ben gerçekten hani rol kesmediğim için şu videoda bile senaryo yapmıyorum mesela. O videoda da ben gerçekten içimden geldiği gibi duygulandığımda da duygulanıyorum, sövdüğümde de sövüyorum yani. Yapmacık değiliz en azından. Evet, neden? Çünkü balık burcu. Çünkü balık burcuymuşum. Çünkü balık burcu. Evet, videonun altına herkes burçlarını yazıyor. Gömmede de biraz açıkçası yani bu kadar aslında disiplinli ve sabırlı olmasına rağmen derleme toplama konusunda da bir o kadar uyuz edebiliyor beni. Biraz o konuda yavaş. Mesela ben ona evde bir ton dolap verdim. Evdeki baba figürü sürekli bir şeyler toplar. Günün birinde bunlar lazım olacak diye depolar, alet, edevat, tahta, mahta. Ya depolasın zaten depoladıklarını at diyen yok. 1000 tane Abi bir tane hortum var, atmaya kıyamıyorsun. Bir gün diyorsun ki bu bir şeyde, yani bu bir yerde işime yarayacak diyorsun. burada bir itirazım var. Hemen itiraz hakkımı kullanıyorum. Buradaki sorun atalım şunu yapalım değil. Yani o kadar çok farklı yerlerde sana yer verdim ki. Yer sığmıyor.
Ama işte bunu söyleyemezsin. Çok fazla dolapta yer verdim. Benim tek istediğim onları düzenli tutmak. Yoksa emcüklediğin hortumları at, onu at, bunu at değil yani. Tamam düzenleyeceğim. Set gelsin. Düzenli gayet duruyor aylardır. Evet, bugün daha sabahleyin ben gene düzenledim o dolabı. İşte sana göre düzenli duruyordu. Sıkıntı o. Biz dağınık düzen seviyoruz bak. Bu da bir düzen yöntemi. Ben pasaklı bir değilim ki. Benim her şeyim derli toplu. Değil işte. Sana göre değil işte. Siz ne diyorsunuz? Yorumlara yazın. Evet, övdüğüm kısımlara gel aşkım. Hayır, ondan önce övdüm ya seni. Sabırlısın dedim. Allah razı olsun. Güzel karım, bebeğim. Hem bizi almaya çalış. Efendime söyleyeyim, gene üçlü set alacakmışın, video çekiyoruz ayağına, beni ikna etmeye çalış. Hem hiçbir hediye mediye rüşvet olmasın. Bir de ondan sonra da öv beni. Öv beni. Sonra da diyor ki istediğim balığa koyalım. Japon balığı alacağım, böyle şey dolaşacak. Olacak. Bütün akvaryumları Japon balığıyla dolduracağım. Rengarenk. Tamam, Mart'tan sonra zaten karides vermeye başlayacağım. Oradaki paralarla sana, gelen paralarla sana bilezik yapalım. Ajda. Taner'in bu arada hiç piyasadan haberi yok. Gördüğünüz üzere. Karides satıp bilezik yapabileceğini düşünüyor. Kaç lira oldu Ajda bilezik? 70 bin mi oldu? Fazla mı? 70 değil mi? 70 bini ben 2 tane set kurarım yani. Balıkhane kurarım ben o parayı. Harbiden kaç lira oldu Ajda ya? Kapatınca videoya bakarsın. Hemen bakayım, merak et. Evet, 2025 Şubat Ajda bilezik fiyatları. Güncel Ajda bilezik fiyatı. 10 gram 22 ay Ajda kaç TL? Az sonra. Bak 10 gram 22 ay Ajda bilezik 74 bin lira. Sigortalı EFT cart curt 72 bin lira. Tamam 70 küsur bin lira işte. Kaç karides satabiliyorsun? Pet shop fiyatına vermediğimiz için 2000 tane falan. Hatta ya 35'ten yokutsa 2000 karides nereden baksan çıkmaz. Videoya üçlü set diye kuracağım diye başlayıp sonunda karıma Ajda bilezik almak için kaç karides set satmam gerekiyor diye kapatırsın. Adama böyle video çektirirler işte. Dükkan sana çalışıyor şu an, anlaşıldı. Setin taksitlerini öderiz diyordum ama olsun, sıkıntı yok. Olsun be ya. Mart'tan sonra karides vermeye başlayacağım ben, belli oldu. Nazar değip ölür şimdi balık şeyler karides. Bir şey söyleyeceğim. Böyle diyoruz ya, üçüncü bir video çekeriz biz bir süre sonra, 6 ay sonra. Bende gene bir şey yok. İkinci üçlü seti kurma videosu. Orayı kurduk, şimdi bir de buraya üçlü set. Ama bu sefer videoda ben yokum. Kadın gitmiş evden, kaçmış. Allah korusun. Karımsız asla. Kenetlenmişsin kalbime, ilmek ilmek işlenmiş gibisin yüreğime. Nereye böyle? Bileğim söyle. Işığım bile söndü. Karımın ışığı sönüyor. Hemen ona bir ışık olayım ben. Yine geçtiğimiz video yaptığım gibi yine bir test yapacağım. O zaman da güzel test O zaman yaptım. da bayağı O zaman da bayağı güzeldi. çok güzeldi Bakalım sonucu. ne kadar hobiyi ilerletmişsin. Evet, ne kadar ilerledim. Hem bir izleyici olarak hem de bir hobici eş olarak ya da hobiyi gördüğün için. Flashback. Bana akvaryumdaki canlıları sak. Balık, karides. Karidinalar. Ne karın? Ne demek ne karide? Karides işte. Karidina karidesler. Balık. Balık, lepistes. Değil. Lepistes yok mu? Entler. Neokaridina. Tamam. Karidina karidina. Tamam. Tamam, neokaridina karidina. 2 oldu. 2 balık. Bana göre hepsi balık bunların. Ben o kadar teknik detayını bilsem Adı hobiye ne? başlarım. Bunlar da balık. Rabbim hep sev onları. Kırmızı karides. Değil. Ateş kırmızısı. Kırmızı ateş neydi? Ateş kırmızısı. Ha, Bloody Mary. Tamam, doğru. Burada Orada ne var? da sarı karidesler var. Sarı, neon. Sarı ateş. Aa, bildim. ateş Sarı yani. ateş. Tamam. Sarı ateş. Evet. Ha, ben unutmam artık şimdi isimlerini. Ben unutmam artık şimdi isimlerini. Yanındaki yeşilli olan akvaryumdan başla. Turuncu karides. Daha sormadım bile. Turuncu karides. Evet turuncu ama onun bir şeyi var. Her videoda söylüyoruz. Karides. Karides ve turuncu evet. Tamam, turuncu karides işte. Benim bir duruşum var bu konuda, biliyorsun. Ben inatla öğrenmemeye ve teknik detayları öğrenmemeye adadım kendimi. Turuncu sakura. Sakura dediğin Japonya'da belli bir mevsimi vardır. Sakura nedir ya? Kiraz çiçeği, kiraz ağacı. Yani Japonya'da 10 günde olan bir şey Sakura Day, yani bu ne alaka? Buna da sakura deniyor. Yani hayvanın şeyi bu işte, ne diyeceksin yani. Turuncu sakura sonuç olarak. Peki, turuncu karides, evet.
O akvaryumda bildiğin materyal, bitki, filtre, model bir şey söyleyebilir misin karidesler haricinde? Bunlar normalde karbondioksitle büyürmüş ama sen nasıl becerdiysen büyütmeyi başardın. Evet, arkadaşlar çok soruyor onu. Zemin bitkileri genelde yüksek ışık ve karbondioksit ihtiyacı duyuyorlar. Fakat biz güzel bir şekilde becerdik. Görüntüsü falan yani gerçekten yakından baktığın zaman hayalimde şey var, buraya küçük bir çim biçme makinesi bız bız diye falan yapay zekalı böyle çim biçme makinesi. Ya onun dışında şu odunları falan işte kendin zaten şekillendiriyorsun. Ağaçlar. Yani şekilli alıyoruz ama tabii. Şunu galiba sen dışarıdan bulup getirdin. Böyle özel bir şey değil yani. Evet, yeni dünya yaprağı. Ha esas şey, onlara ben bayılıyorum. Aldığımız Ikea'dan saksı bitkilerini falan diktin. Onlar tuttu mesela. Onlara çok şaşırdım ben. Tutmaz diyordunuz. Evet, onlara da tutmaz dendi. Akvaryumun üstünde kahve çiçeği var. Adını bilmediğimiz bir sarmaşık var. Bir de tül kuşkonmaz var. Tül kuşkonmaz yaşıyor. Hani çok verimli değil, adapte oluyor gibi hala ama solmadı. Bayağı kaç ay oldu o. Diğer saksıdaki de balkonda hatta. O da bu soğukta yaşadı. Yani o da hiçbir şey olmadı. İlginçti yani, bayağı dayanıklı çıktı. Bana çok ilginç gelen normal saksı bitkilerinin burada akvaryumun üstünde bayağı yaşamaları. Kendine yetecek ya da faydalı mineralleri, besinleri çekiyor. Biz genelde amonyak, nitrit, nitrat vesaire bir şeyler emsin diye koyuyoruz bu tarz bitkileri. Ne kadar iş yapıyor tartışılır ama ben aksesuar olarak kullanıyorum. Onu ilerleyen zamanlarda yeni bir akvaryum kurarsak, setmet. Kurarsak değil işte. Başta övdün sevgili eşim, canım, cicim, bir tanem, hayatım, bebeğim. Sonuç gene üçlü set kuruyoruz. 15.756. Evet, video. diğer soruya geçiyorum. Arkanda duran Blackwater akvaryumu. En çok sevdiğim akvaryum benim şu anda bu. Neden? Çünkü Blackwater. Neden? Çünkü ben Black seviyorum. O akvaryum hakkında yorum yapabilir misin? Ya da şu an içinde hangi canlılar var? Evet, mızrak var. Aksesuar. Poseidon'muş. Yani şey işte Hindistan cevizlerini yaptım. Bana göre mesela bunda da ben böyle dan diye söylüyorum ya. Bana göre çok anlamsızca uğraştım. Ama ben bunu bütün yapmak istediğim için uğraştım. Böyle biraz da zevk olsun diye herhalde uğraştım. Bence biraz fazla uğraştım. İşte bu canlılar değişti. Bir tanesi atladı ya, salak. Dolabın altında bulduk en son. Vahşi beta çiftimizin dişisi 2. gün atlayıp öldü. Sonra bir daha dişi aldık. Niye işte intihar ettirdiniz? Bu türde şey var, atlama oyu var. Ne yazık ki. O yüzden şu an üstünde sineklik geldi. Girişteki akvaryumdaki balıklar da sabah bir kalkıyorum salonun ortasına kadar gelmiş. Artık çıtır çerez kıvamına gelmiş. Kurumuş, çiroz olmuş, balık topluyorum sürekli. Son dönem mesela şikayet ettiğim bir nokta, atlayan balıklarımız sürekli atlıyorlar. Başka bilmiyorum işte, yeni aldı sonra tekrar gitti bir tane şey aldı. Dişi aldı. Sonra üstünü kapadı, bir şeyler yaptı. Hatta o atladığında sinirlendi. Dedi ki erkeğe sen de atla lan dedi. Madem öbürü atladı dedi. Atla lan dedi falan, üstünü açık bıraktı. O kadar çok sinirlendim ki sen de atla lan dedim. Üstünü açık bıraktım, atlamadım. Ondan sonra gittim bir dişi daha aldım. O da güzel denk geldi yani. Bursa'da Batuhan adında bir hobici arkadaşımızdan aldım, sağ olsun yardımcı oldu. Güzel de fiyata aldım aslında. Bunlar şimdi ürüyor mu? İlk geldiğinde bir yumurtladılar. Bir tane yavru görebildim ama o akvaryumda olmaz o. Yani ona ayrı bir sistem kurmak gerekiyor. İşte gene başladık, o akvaryumda olmaz, başka bir sistem lazım. O zaman bu akvaryumda buna uygun balık al. Atlamayan balık al mesela. Niye atlıyor bizdeki balıklar? Tamam da o zaman zıplamayan balık al. Herkesin evindeki balık zıplıyor mu? Mesela çok komik. Girişteki akvaryum Aslında çok şöyle komik, ama ödüm uzun patladı. hikaye de ben onu sette bizim buhar camı var diye almıştım. Set satılınca buhar camsız akvaryuma koyduk mecbur. Ama bunları yeni aldın. Setten 1500 gün sonra alındı bunlar. Ben set varken ücretini ödeyip almıştım. Balıklar geç geldi. O arada da set satıldı. Tüh. Gelelim bu akvaryuma. O akvaryumda olmayan yok. Tamam, ne var? Say bakalım bu akvaryumda ne var? Bir sürü kutu şey aldın orada. Neydi o, duvar yapacağım diye. 1500 kutu. Ne o, taş aldın. Seramik aldın. Canlılara gel. Boş ver şimdi onu. Canlıları nereden bileyim? Orada da işte bir ton karides var rengarenk. Sakura. Değil. Ateş kırmızısı. Kırmızı karides. Değil. Ateş kırmızısı. Kırmızı ateş neydi? Ateş kırmızısı. Kırmızı gibi mi duruyor sence? Sarı. Sarı. Tamam. Sarı neon. Neon. Sarı neon. Sarı ateş. Tamam. ateş. Ha, ben unutmam artık şimdi isimlerini. Sarı ateş neon. Ama sen de yani bu biliyorum sürekli bir ı. Tamam, fazla zorlamayacağım. Burada sarı ateş neon karideslerim var. 2 dişi bir erkek uzun kollu karides var. Şu an saklanıyorlar. Bir de 6 tane pigme koridoras var. Pigme koridor. Bayağıdır pigme koridoras var ama bir türlü hiç yavru göremedik. Niye pigme koridorlas mesela? Pigme koridoras Küçük mü? çok küçük. Peki niye çok küçük aldın? Şimdi zıplayan balık alıyorsun. Niye pigme alıyorsun? Ben göremeyeceğim şey akvaryumda ne yapayım? Susarsan söyleyeceğim. Pigme koridoraslar karideslere zarar vermiyorlar o yüzden. Bir arada yaşayabiliyorlar. Tamam, niye alıyorsun? Alma hiç. Karideslere zarar
zarar vermiyor diye canlıyı niye koyuyorsun mesela? Almam için bir sebep yok ki. Aldım. Belki ürerler diye. Görüyor musun? Nadiren görüyorum. Nadiren gördüğün mesela... Çok bitkili akvaryum. Çok saklanma alanı var. Mesela nadiren gördüğün bir şeyi niye akvaryuma koyuyorsun? Arta kalan yemleri yiyorlar. Akvaryum zeminini karıştırıyorlar. Bir faydası var yani. Ha? İşte bana bunlarla gel. Olur. Yani bir mantığını anlamam lazım benim. Tamam, mantı şu. Akvaryumlarda dipte yüzen, yani dip balıkları vardır. Orta seviyede yüzen balıklar vardır. Bir de üst seviyede yüzen balıklar vardır. Eğer balık kombinasyonu yapacaksan Okyanus akıntısı mı? Şeyle neydi? Atlantik'le Pasifik birleşiyor, akıntılar birleşiyor. bazıları derin dipte yaşıyor. Bazıları ortada yüzmeyi seviyor. Genelde koloni balıkları. Bir de üstte işte lepistes, endler gibi canlılar üst seviyede yüzüyor. Sen bir akvaryum kuracağın zaman hani böyle görseli güzel. Ben hiç öyle bir yüzen sistem görmedim. Bizim balıklar daha çok zıplıyor. Öyle bir sistem yapacağız. Ha işte yeni yapacağımız sette. 2 senedir sürekli her yapacağımız sette bunu farklı şeyleri... O eski set biraz daha şeydi yani. Karides gibi küçüktü. Yok işte bak bunun sonu yok. İşte buna getirmeye çalışıyorum lafa. O olacak, bu sefer diyeceksin ki tuzlu suda böyle olacak, burada böyle olacak. Sonuç olarak zıplamayan balık al. Zıplasa bile zaten buhar camı olacağı için zıplayamayacak. Giriştekilerden bahsediyorum. Kaç tane balık? Giriştekiler ayarlayacağız, onu ayarlayacağız. Evet, bu akvaryumda başka canlı yok. Sadece karides var bana göre orada. Burası karides akvaryumu zaten. İçerideki akvaryumda ne var? İçerideki akvaryumda snap vardı. Onu verdik, çok üzüldüm ben. Evet, aksolotumu verdim ya ben. Karım çok üzüldü. Evet, aksolotumuzu verdik. Ona bir türlü damat bulamadık. Ben aksolotu verdim. Abi bir hafta sonra gitti. Tuğkan video paylaştı. Aksolot üretti. Aksolotun da yumurtalarının birçoğunu yedirmiş. Belki o videoyu ben yapacaktım. Nasip. İleride belki yine bir aksolot akvaryum yaparız. Evet alalım, ben onları seviyorum. Şimdi ne var bilmiyorum. Balık var. Zıplayan balık. Benim için onlar zıplayan balık. Albino enderlerim var. Tam albino endiler, zıplayan balık işte. Akvaryumun üstünden birkaç balığımız atladı. Birkaç mı? 2 günde bir balık topluyorum ben yerlerden. Üstünü de kapatamıyorum bu arada, onu da söyleyeyim de. Onun filtresi de sıkıntılıydı. Ses yaptı. İyi ki konusunu açtın bak. Eurostar HBL 802 filtrenin inceleme videosunu attım. İzleyenleriniz vardır. O filtreden durduk yere ses çıkartıyordu vesaire. Şikayetlerini söyleyebilirsin bu arada. Gecenin bir vakti sabaha karşı bir bakıyorum Morse alfabesi gibi telgrafla şey yolluyormuş gibi dıt 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 böyle ses çıkıyor. Peki bu filtreden Aqual FZN Pro memnunsun değil mi? Bundan hiç yok canım. Hiç. Sıfır. Aqual'den memnunsun. Evet yani bundan ben hiç şey yapmadım. Atakan Pet Shop'a tekrardan teşekkür ediyoruz. Atakan Pet Shop'a yeni sponsorlukları için. Bir de dolabın içinde akvaryum var. Onu bilmiyorum. Gene dolabın içinde ne var? Hiç açmadım ya. Bak dolap, bu kadar dolap topluyorum da şunu hiç açmadım. Bakayım mı? Korkacağım bir şey yok değil mi? Endler yavrularım var orada. Bir 40 kadar var galiba. Bayağıdır endlerlerden yavru almıyordum. Çünkü albino balıklar biraz nazlı yani doğum konusunda. Onları ayırman lazım. Şöyle bir akvaryuma bakın. Doğumhane. Adam koltuğun yanından bile akvaryum çıkıyor. Elimdeki endler sayısı da azaldı. Bazılarınız da soruyor abi albino endler var mı diye. O yüzden geçtiğimiz hafta yavru almaya başladım. 1-2 aya toparlarlar. Şimdilik elimizde bu kadar akvaryum var kardeşim. Bir de teraryumumuz var. İnşallah onu da Kaan Sezer'le yaparız. Buradan Kaan abiye de selamlar. Ne oldu yani şimdi üçlü set okey mi? Sana bırakıyoruz işte aşkım. Ha bana bıraktın iyi ki. Evet karıcığım, üçlü sete ne diyorsun bakayım? Oy. Çok saçma. Artık sadede gelelim ve bitirelim Hobimizin emri gereği C ve takipçilerimizin de desteğiyle. biz müsaaden olursa bir set daha kuralım diyoruz değil mi beyler? Müsaade ederseniz yani gençler uygun görmüşler. Yakışır abi demiş. Bizler uygun gördük. Sizler setle anlaşmışsınız zaten. Maliyette çıkaracaksınız diye düşünüyorum. Biz öyle artık diyeyim hemen evet demiyoruz. Hemen vermiyoruz izni, vizeyi. Dünya konjüktüründe incelediğimizde biz biraz düşünelim diyoruz. Düşünmeyelim. Bu işin adını koyalım. Yok. Bu videoda ver. Bu videoda koymayalım bunun adını. Bu video bir ayda 5000 izlenirse. O zaman üçlü sete elveda. Nasıl elveda ya? Üçlü seti kuramıyoruz. Tamam sen koy adını. Kendimize bir ne derler? Challenge yapalım. Aguamentis üçlü seti kursun diyorsanız Beni öpebilirsiniz. tamam Aguamentis üçlü seti kursun diyorsanız ona göre yorum, beğeni, takip bir şeyler yapın. Ben de duruma göre bir bakayım. Ayrıca bir bakayım yani senin desteğin ne kadar. Ben elimden geldiğince yengenizi ikna etmeye çalıştım. Buradan yana sorun yok. Bu şey değil yani bu hani videoya takip gelsin bilmem ne olsun diye değil. Net kararım bu. Gerçekten düşüneceğim. Ama bu arada şeyi de göreyim bir bakayım.
Hani cidden böyle bir destek olur. İşte insanlar gerçekten bunu istiyordur. İstiyorlar. Ne bileyim sponsorluk verecek olan vardır, şudur. Bir bakalım. Ona göre belki o zaman daha hızlanabilir düşünme sürecim. Ne kadar bekleyeceğiz bunun için? İşte gidişata göre ne bileyim. Ya insanlar böyle 100 tane yorum atarsa mesela derim ki tamam gerçekten millette bir şey var. Tamam, bu videonun altına yorumları yağdırın abi. Şuraya eski sistemden daha kaliteli, daha gelişmiş, daha yüksek seviyede bir set kuracağız. Görmüş olduğunuz 1.70'lik boşluğa benim kafamda 2 katlı bir set kurmak var. 2 katlı setin üstüne de bir nehir tankı kuracağım. Yani aslında 3 katlı gibi olacak. Bu konuda düşünceleriniz nelerdir? Yorumlar kısmına düşüncelerinizi, fikirlerinizi söyleyin. Ona göre yengeniz kontrol edecekmiş. Ona göre de vize verecek bak. Burası çok önemli. Tamam işte yani vize verip vermeyeceğimi düşüneceğim yorumlara göre. Tamam, düşünecekmiş. Yani onu düşündür. Üçlü sete hayır da demedim. Bakarız da demedi. Nötr müsün, negatif mi, pozitife mi yakınsın? Hangi tarafa yakınsın? Hiçbir yere yakın değilim. Tamamen şeyle şekillenecek. O zaman sizin yazacağınız yorumlar çok önemli arkadaşlar. Videonun altına abi yakışır, kuralım. Yenge şöyle, yenge ne olursun yenge. Yap abime güzellik yengem, güzel yengem diye birazcık şey yapın ya. Siz anladınız. Küçük bir deniz akvaryumu bile kurabiliriz yani. Ekstrem fikirler var kafamda. Sadece kurmamız lazım. Birden kurulmayacak tabii ki. Onu da söyleyeyim ama bir yerden başlamak lazım. Önce bir sehpayı koymak lazım. Sehpayı ben bir koyayım gerisi gelecek. Karar vermek yolun yarısı. Bir de ilk adım atmak. O sehpa oraya koyulacak. Okey miyiz? Anlaştık mı? Tamam okey anlaştık. O zaman kapanışı sana bırakıyorum. Kapanış niye bende? Ben kapanışı yaptım zaten. Daha ne yapayım? Yorum yazın. Bitti. Kapanış. Eline de terlik vereyim istersen. Yorum yapın. Belirsiz bir vize videosunun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Belirsiz bir vize değil. Vizenin ne olacağının belli olmadığı vize. Video. Vizenin sonucunu siz belirleyeceğiniz bir videonun daha sonuna geldik. Bir vize videosunda sohbet edeceğiz diye kandırıp oturttuğu ama sonrasında üçlü seti tekrar kuracağını öğrendiğim videonun sonuna geldik. Eğer vizeyi alsın istiyorsanız yorum yapın. Yok vizeyi almasın, seti kurmasın istiyorsanız yorum yapmayın. Bu kadar. Teşekkür ederim. Ha bu arada tabii hanımları yorum yapsın. Yok canım, bizim yengeler insaflı ya. Yorum yapıp da yok üçlü set falan istemiyoruz diye de yazabilirler. Tamam, yengeleri de yoruma bekliyoruz. Tamam işte belki istemiyorlar. Aynen öyle. Vizeyi almasın yeter bıktı bu kadın her şeyden falan. Kadın yengeye destek falan olup hanımları da bekliyorum. Bu video son video olarak görünecek ya. Bu video son videosu. O süreçte de bu videonun etkileşimine yorumlara göre bir tartarız. Hatta o süreçten sonra da ilk video bunun cevabı olsun. Üçlü seti kuruyor muyuz, kurmuyor muyuz? Kurarsak ne yapacağız? Fikirler ne? Evet küçük bir çekebilirsin sen. Ben sana kafamdaki planı anlatırım. Olursa eğer konuşuruz. Olmazsa da yani olur da. Sonuca göre Taner bundan sonraki videoları tek ya da çift çekecek. Beni burada yalnız bırakmayın. Öpüyorum. Bir videonun da sonuna geldik dostlar. Eğer henüz kanalıma abone değilseniz şu aşağıdaki abone ol butonuna basarak beni destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda vize konusunu netleştiriyoruz. Üçlü seti kuruyor muyuz, kurmuyor muyuz? Kuramıyoruz. Onu öğreniyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.